1522 yılı. Yer Rodos. Bu öyle bir ada ki İstanbul'un fatihi Sultan Mehmed'in bile ele geçiremediği yenilmez denilen bir kale. Ve onu ölümüne savunmaya yemin etmiş Rodos şövalyeleri. Ancak karşılarında Avrupalıların deyimiyle muhteşem Türk, yani Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu. Toplar patlayacak, duvarlar sarsılacak. Yer ve gök, mücahitlerin kanıyla mücadelesine şahit olacaktı. Kolay olmayacak ama imkansız da değildi. Hazırsanız Rodos kuşatması videomuza başlıyoruz. ...16. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu büyük bir dönüşüm yaşıyordu. Yavuz Sultan Selim'in seferleri sonucunda Memlük Sultanlığı ortadan kaldırılmış. Mısır, Suriye, Hicaz ve Levant bölgesi Osmanlı hakimiyetine girmişti. Bu fetihlerle imparatorluğun toprakları neredeyse 2 katına çıkmıştı. Ancak Osmanlı Türkleri için bu yalnızca bir başlangıçtı. 1520 yılında tahta çıkan Kanuni Sultan Süleyman, 1521'de stratejik öneme sahip Belgrad'ı fethetti. Bu zaferle birlikte Orta Avrupa'nın kapıları Osmanlı ordularına açılmıştı. Fakat Kanuni'nin gözü şimdi başka bir hedefteydi. Doğu Akdeniz'in ortasında adeta bir diken gibi duran güçlü bir kale, Rodos. Osmanlıların Mısır'ı fethetmesiyle Doğu Akdeniz büyük ölçüde Osmanlı hakimiyetine girmişti. Ancak Rodos şövalyeleri uzun yıllardır Müslüman ticaret gemilerine saldırıyor. Akdeniz'de adeta bir korsan devleti gibi hareket ediyorlardı. Osmanlı ticareti ve hac yolları sürekli tehdit altındaydı. Artık bu sorunun ortadan kaldırılma zamanı gelmişti. Bu nedenle Yavuz Sultan Selim döneminde başlatılan donanma güçlendirme çalışmaları Kanuni Sultan Süleyman döneminde zirveye ulaştı. Amaç açıktı. Akdeniz'deki Avrupa deniz güçleriyle rekabet etmek ve imparatorluğun ticaret yollarını güvence altına almak. Ve sonunda 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık 400 parçalık donanma ve 100.000 kişilik devasa bir orduyla Rodos adası üzerine sefere çıktı. Osmanlıların Akdeniz'deki ilerleyişinin tam ortasında duran bu ada mutlaka fethedilmeliydi. Çünkü Rodos düşmeden Türklerin Akdeniz'de tam hakimiyet kurması mümkün değildi. Rodos adasının hakimleri ise Aziz Yuhanna şövalyeleriydi. Bu tarikat Osmanlılar için yeni bir düşman değildi. Yıllardır Akdeniz'de Osmanlı ticaret gemilerine saldırıyorlardı. Üstelik daha önce de Osmanlılarla karşı karşıya gelmişlerdi. 1480 yılında Osmanlı ordusu Rodos'u ele geçirmek için adaya saldırmış. Ama şövalyeler bu saldırıyı geri püskürtmeyi başarmıştı. Bu zaferden sonra Rodos, Akdeniz'de güçlü bir şövalye üssüne dönüşmüş ve Osmanlı ticaret yolları için ciddi bir tehdit haline gelmişti. ...16. yüzyılın başlarına gelindiğinde artık hesaplaşma kaçınılmazdı. Ve 1522 yılında Osmanlılar harekete geçti. Adanın savunmasını ise
yaklaşık 20.000 kişilik bir kuvvet üstlenmişti. Savunmanın başında şövalyelerin büyük üstadı, Philip Villiers de Lille adam bulunuyordu. Artık geri dönüş yoktu. Akdeniz'in en güçlü kalelerinden biri, Osmanlı İmparatorluğu'nun dev ordusuyla karşı karşıyaydı. Rodos kuşatması başlıyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın karargahına gelmesiyle birlikte Rodos kuşatması resmen başladı. Ağustos ayının başlarından itibaren Osmanlılar, Belgrad kuşatmasında kullandıkları ağır kuşatma toplarını ve havanları bir kez daha sahaya sürdü. Bu güçlü toplar, kalın taş surları aralıksız dövüyor, açılan gedikler ise ateş toplarının çıkardığı yangınlarla savunmayı daha da zor durumda bırakıyordu. Ancak tüm bu yoğun bombardımana rağmen kuşatma Belgrad'daki kadar hızlı ilerlemiyordu. Çünkü Rodos'un surları son derece sağlam tahkim edilmişti. Top atışlarının açtığı hasarlar savunmacılar tarafından hızla onarılıyor. Açılan gedikler kısa sürede yeniden kapatılıyordu. ...4 Eylül'de Osmanlı lağımcıları İngiliz tabyalarının altına yerleştirdikleri patlayıcıları ateşledi ve yoğun top ateşiyle birlikte büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle surların yaklaşık 11 metrelik bir bölümü çöktü ve oluşan gediği fırsat bilen Osmanlı piyadeleri hemen hücuma geçti. Kısa süre içinde savunmacılar geri püskürtüldü ve burçlara Osmanlı bayrakları dikildi. Ancak şövalyeler bu kaybı kabul etmeye niyetli değildi. Büyük Üstad'ın önderliğinde düzenlenen karşı saldırıyla Rodos şövalyeleri hızla toparlandı ve şiddetli çarpışmaların ardından Osmanlı birliklerini yeniden surların dışına çekilmeye zorladı. Bunun ardından Osmanlı kuvvetleri günler boyunca açılan gedikten kaleye girmeye çalıştı. Ancak şövalyeler her saldırıyı büyük kayıplar pahasına geri püskürtmeyi başardı. Bu çarpışmalar sırasında her iki tarafta ağır kayıplar veriyordu. Eylül ayının sonlarına gelindiğinde kuşatma giderek yıpratıcı bir hal almaya başlamıştı. Tam bu sırada Osmanlı casusları Sultan Süleyman'a önemli bir haber ulaştırdı. Kalede bulunan İspanyol tabyalarının diğer bölgelere göre daha zayıf savunulduğunu ve burada iç sur ya da koruyucu bir hendek bulunmadığını bildirdiler. Bu bilgi üzerine Sultan Süleyman saldırının bu noktaya yöneltilmesini emretti. Osmanlı topçusunun başlattığı yoğun bombardıman şövalyeler için beklenmedik bir darbe oldu ve kısa süre sonra Osmanlı birlikleri İspanyol tabyalarına ulaşmayı başardı. Kaleye giren Yeniçeriler ile şövalyeler arasında son derece şiddetli bir çarpışma başladı. Tabyalar kısa süreliğine Osmanlıların eline geçti. Ancak şövalyelerin karşı saldırısı sonucunda Osmanlı birlikleri yeniden surların dışına çekilmek zorunda kaldı. Bunun ardından savaş haftalar boyunca
özellikle ağır hasar görmüş İngiliz tabyaları çevresinde devam etti. Şövalyeler her saldırıyı geri püskürtmeyi başarsa da savunmacıların sayısı giderek azalıyordu. Aralık ayına gelindiğinde ise hem Osmanlı ordusu hem de Rodos'taki savunmacılar büyük ölçüde yıpranmıştı. Osmanlı ordusu ağır kayıplar vermiş, kampta hastalık yayılmaya başlamıştı. Öte yandan şövalyelerin ve Rodoslu savunmacıların sayısı da hızla azalıyordu ve Avrupa'dan beklenen yardım hala görünmüyordu. Artık kuşatmanın sonu yaklaşıyordu. Bu şartlar altında 11 Aralık'ta iki taraf arasında barış görüşmeleri başladı. Ancak Latin askerler ve Rum ahalinin isteklerinin sonu gelmeyince görüşmeler tıkandı ve savaş tekrar başladı. ...17 Aralık'ta Osmanlı kuvvetleri bir kez daha İspanyol tabyalarına büyük bir saldırı başlattı. Bu kez savunmacılar ağır kayıplar verdi ve şiddetli çarpışmaların ardından tabyalar kalıcı olarak Osmanlıların eline geçti. Bu gelişme Rodos savunması için sonun başlangıcıydı. Aylar süren bombardıman sonucunda dış surlar büyük ölçüde yıkılmış, şehri savunacak yeterli kuvvet kalmamıştı. Savunmacılar geri çekilerek iç surların arkasında son bir savunma hattı kurmaya çalıştı. Ancak Osmanlı askerleri artık şehre girmeyi başarmıştı. Dar sokaklarda ve iç kale önlerinde şiddetli çarpışmalar yaşandı. Fakat şövalyeler giderek daralan bir alanda savunma yapmak zorunda kalıyordu. Artık direnişin daha fazla sürmesi mümkün değildi. Bunun üzerine taraflar arasında görüşmeler başladı ve 20 Aralık'ta teslim anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre hayatta kalan şövalyelerin canları bağışlandı ve adayı terk etmelerine izin verildi. Rodos halkına ise işkence ve katliama uğramayacakları garanti edildi. Ayrıca şehir halkının ibadet özgürlüğüne dokunulmayacak ve Rodoslular 5 yıl boyunca vergiden muaf tutulacaktı. Rodos'un düşmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu, Doğu Akdeniz'deki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmış oldu. Yaklaşık 6 ay süren kuşatma, Osmanlı ordusu için son derece ağır bir mücadeleydi. Aylar boyunca süren bombardımanlar, tünel savaşları ve kanlı hücumlar sonunda ada ele geçirilmişti. Kuşatma boyunca Osmanlı ordusu yaklaşık 40.000 şehit verdi. Bu rakam, Rodos'un ne kadar güçlü savunulduğunu ve kuşatmanın ne kadar zorlu geçtiğini açıkça gösteriyordu. Buna rağmen sonuç değişmedi. Ada artık Osmanlı hakimiyetine girmişti ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesi kökten değişmişti. Fakat bu zafer, genç hükümdar Kanuni Sultan Süleyman için yalnızca başlangıçtı. Önümüzdeki yıllarda Osmanlı orduları, Avrupa'nın kalbine doğru ilerleyecek. İmparatorluk, hem doğuda hem batıda yeni topraklar kazanacaktı. Avrupa tarihçileri, onu Muhteşem Süleyman olarak anacaktı. Türkler ise, adaletli yönetimi ve kanunlara verdiği önem nedeniyle, ona Kanuni Sultan Süleyman diyecekti. Ve Rodos, bu uzun ve kanlı kuşatma, onun büyük hükümdarlığının ilk büyük zaferlerinden biri olarak tarihe geçecekti.